Hayata dair tavsiyeler. Her zaman güler yüzlü olun. Gülümseyin. Çünkü güler yüzlü insanları herkes sever. Konuşurken tane tane konuşun. Kısa ve özlü konuşun. Hızlı konuşmayın. Düşünerek konuşun. Düşünceleriniz neyse hayatınız da odur. Hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirin. Zamanınızı boş işlerle geçirmeyin. Size fayda veren, sizi geliştiren şeyleri okuyun, dinleyin ve izleyin. Şunu bilin ki hiçbir arkadaş, arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. Kimsenin kusuruyla veya sözleriyle alay edip gülmeyin. Siyasi görüşünüzü ve bir konudaki eleştirilerinizi her yerde söylemeyin. Genel kültürü ve hayat tecrübesi sizden aşağıda olan kişilerle ortak iş yapmayın. Çünkü anlaşamazsınız. Doğru, tarafsız, güvenilir, yandaş olmayan haber sitelerini ve haber kanallarını takip edin. Okudukça, araştırdıkça, yeni bilgiler öğrendikçe bakış açınız genişleyecek, hayatı bütünsel olarak değerlendireceksiniz. Dağa tırmanmak gibi yükseldikçe bakışınız ve düşünceleriniz değişecek. Her konuda olumlu düşünün. Her işte bir hayır vardır deyin. Böylece hayatınızda her şey olumlu olur. Görgü ve nezaket kurallarını öğrenin. Kibar olun. Bu konuyu tam öğrenmek için kitabını okuyun. Misafirlikte, telefon görüşmelerinde, düğünlerde, taziyelerde, hasta ziyaretlerinde, alışverişte, lokantada, bayram ziyaretlerinde nasıl davranılması ve nasıl konuşulması gerektiğini öğrenin. Asla başkalarının hayalleriyle dalga geçmeyin. Bir Türkçe sözlük alın, baştan sona okuyun. Bilmediğiniz kelimelerin anlamını öğrenin. Dünya tarihini okuyun. Tarihten ders çıkarın, ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz. Nerede olursanız olun, gerektiğinde soru sormaktan çekinmeyin. Soru sorarak birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Sizin için faydalı olan ilimleri öğrenin. Faydasız ilimlerden uzak durun. Moraliniz bozuk olduğunda sakın bir kez bile sigara, alkol ve uyuşturucuya yönelmeyin. Aklınıza takılan soruları not alın. İnternetten ve kitaplardan araştırın. Her gün yeni şeyler öğrenin. Biriyle konuşurken mutlaka onun yüzüne bakarak konuşun. Ses tonunuza dikkat edin. Her zaman sakin konuşun. Sesinizi yükselterek konuşmayın. Gerçek dost gecenin 4'ünde telefon edebileceğin kişidir. Eğer bir konuyu anlatabilmeyi başarırsan bil ki o konuyu anlamışsın demektir. Randevulaştığınız yere her zaman saatinden önce gidin. En büyük unutulmaz dediğiniz acılar bile unutulur. Her yara kapanır. Cesaretli olun. Bazen risk almaktan korkmayın. Kendinize güvenin, atılgan olun, çekingen olmayın. Kitap okurken düşünerek okuyun. Unutmayın ki düşünmeden okumak faydasızdır ve vakit kaybıdır. En az 4 kişi yolculuğa çıkarsanız aranızdan birini reis seçin. Bir konuda fikir sahibi olmak istiyorsanız önce bilgi sahibi olmalısınız. Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. Bunu sakın unutmayın. Bir konuda karar verirken mutlaka tecrübeli insanların tavsiyesine danışın. Danışmadan, sormadan, iyice araştırmadan karar vermeyin. Unutmayın ki danışan dağları aşar, danışmayan ise yolunu şaşırır. Eğer okumayı, öğrenmeyi, araştırmayı bırakırsanız ister 20, ister 80 yaşında olun, yaşlanmışsınız sayılırsınız. Geçmiş için suçluluk duymayın. Geçmişten ders çıkarın, gelecek için ise endişelenmeyin. Araba kullanmayı öğrenin. Arabanın yapısıyla ilgili teknik özellikleri de araştırın, öğrenin. En az 2 yabancı dil öğrenin ve dil öğrenmede etkili öğrenme metotlarını araştırın. Bilin ki 3 çeşit arkadaş vardır.
Birincisi gıda gibidir. Onu her gün ararsınız. İkincisi ilaç gibidir. Gerektiğinde ararsınız. Üçüncüsü ise mikrop gibidir. Siz onu aramazsanız o sizi bulur. Gençliğinizde iyi arkadaşlar kazanın. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Başınıza gelecek her şeye karşı sabredin. Dayanın. Unutmayın, bu dünya kalıcı değilsiniz. Bir yolcu gibi bu dünyadan sadece geçiyorsunuz. Ev işleri konusunda ailenize yardımcı olun. Adaletli davranın. Bütün işi anne veya kız kardeşlerinize yüklemeyin. Aranızda iş bölümü yapın. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Birçok insan alışkanlıklarının kurbanıdır. Alışkanlıklar hayatımızın büyük bir kısmını oluşturur. O yüzden iyi alışkanlıklar edinin. İnsanların en büyük dostları zorluklardır. Çünkü insanları karşılaştıkları bu zorluklar güçlendirir. Bir şeyi öğrenmek istiyorsanız önce onu sevmeniz gerekir. Bir işe girişip iş kurmak istiyorsanız merdivenleri atlayarak değil, merdivenleri teker teker çıkmalısınız. Ne kazanırım diye bakmayın, ne kaybederim diye düşünün. Hiç kimseyi topluluk önünde eleştirmeyin. Birini eleştirecekseniz yalnızken güzel bir dille söyleyin. Erken uyanın. Gününüzü iyi değerlendirin. Unutmayın ki 3 sabah erken kalkan bir gün kazanır. Hiçbir zaman çıktığınız kapıyı hızla çarpmayın. Geri dönmek isteyebilirsiniz. Bir karar alırken her açıdan düşünün. Unutmayın ki gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz öbür düğmeler de yanlış gider. Evlenme hayatın %50'sini etkileyen önemli bir olaydır. O yüzden eş seçiminde acele etmeyin. İyi araştırın, kendi denginizle evlenin. Eşinizi gözünüzle değil, kulağınızla seçin. Unutmayın ki 4 şey geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılmış fırsat. Kendinize her zaman hedefler belirleyin. Hedefiniz olmazsa çalışmaktan zevk alamazsınız. Gülümsemesini bilmeyen insan dükkan açmamalıdır. İnsanlara kızgınlık zamanını görmeyinceye kadar itimat etmeyin. Her hatayı yapabilirsiniz. Fakat aynı hatayı 2 kere yapmayın. Hata yaptığınızda şu 3 şeyi uygulayın. Kabul edin, ders alın ve tekrarlamayın. Seyahat edin. İl dışı, yurt dışı gezilere katılın. Bilin ki dünya bir kitaptır ve gezmeyenler sadece tek sayfa okurlar. Yemek yapmayı öğrenin. İnternetten yemek videoları izleyin. Yapmanız gereken her şeyi zamanında yapın. Ertelemeyin. Unutmayın ki zamanında bir adım atmayan tembel sonradan 100 adım atmak zorunda kalır. Maddi açıdan bir başkasına muhtaç olmayın. Çalışın. Az da olsa para kazanın ve mutlaka ekonomik özgürlüğünüzü kazanın. Etkili ve güzel konuşmak için çalışın. Bu konuda kitaplar okuyun. Diksiyonunuzu geliştirin. Türkçeyi doğru kullanın. Önemli görüşmeleriniz için önceden ne konuşacağınızın planını yapın. Her gün kitap okuyun. Unutmayın ki kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamak gibidir. Uzaklara gitseniz bile aile veya akrabalarınızla olan bağınızı koparmayın. Bir bankada kendinize ait bir hesap açtırın ve bunu sizden başka kimse bilmesin. Ayrıca zor zamanlar için hesabınızda da bir miktar para biriktirin. Yeniliklere açık olun. Kendinizi devamlı olarak geliştirmeyi hedefleyin. Başkasından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan şey dünkü halinizden üstün olmanızdır. Yavaş konuşun ama hızlı düşünün. İnsanlarla tartışmaya girmeyin. Tartışmak zorunda kalırsanız sesinizi değil, sözünüzü yükseltin. Bilgisayar ve interneti en iyi şekilde kullanmayı öğrenin. Kendinizi bu konuda çok iyi geliştirin. Mutlaka ders alın ve kursa gidin. Bir defter alın.
ismini bilgi defteri koyun. Kitap okurken veya araştırma yaparken bazı önemli bilgileri bu deftere yazın. Defteri arada bir tekrar edip okuyun. Çünkü okunan birçok bilgi unutulmaz. Çıraklığını yapmadığınız bir işin patronluğunu yapmayın. Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayın. O hatayı işleyene hatasını başka birini örnek göstererek anlatın. Bir konuyu çalıştığınızda veya bir iş yaptığınızda her zaman en önemli olan en öne alın. İnternetten alışveriş yapmayı, haber sitelerini takip etmeyi, e-devlet hesabı açmayı, e-posta hesabı açmayı, okulunuzun ve devlet kurumlarının sitelerini takip etmeyi, sosyal medyayı, faydalı konularda videolar izlemeyi, doğru kaynaklardan araştırma yapmayı, yaşadığınız şehirle ilgili haberleri, duyuruları takip etmeyi öğrenin. Tüm sınavlara hazırlıkta şunları yapın. Güvenilir kaynaklar alın. Çözümlü soru bankalarından ve çözümlü denemelerden yararlanın. Çıkmış soruları çözün. Konuları not alarak çalışın. Konu çalışmak yerine daha çok soru çözün. Yeni çıkan kitapları inceleyin. İnternetten yararlanın. Tecrübeli öğretmenlerin videolarını izleyin. Sınavı kazananların yorumlarını okuyun. Kursa gidin. Günlük, haftalık veya aylık planlar yapın. Düşüncelerinize dikkat edin. Çünkü onlar sözleriniz olur. Sözlerinize dikkat edin. Çünkü onlar davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin. Çünkü onlar alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Çünkü onlar sizin karakterinizi oluşturur. Popüler bilgisayar veya telefon programlarını ve yeni çıkan programları araştırın. Kullanmayı ve kurmayı öğrenin. Örneğin Photoshop, ofis yazılımları, GoPlayer, Adobe ve benzeri. Kitap seçimine dikkat edin. Daha çok bilgi içerikli kitaplar okuyun. Tarihi, bilimsel, kişisel gelişim, dini, genel kültür, psikoloji kitaplarını daha çok okuyun. Doğru, güvenilir yazarları tercih edin. Şu 5 şeyi gelmeden önce kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, meşguliyet gelmeden önce boş zamanın, hastalık gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin. Öfkenizi kontrol edin. Öfkeliyken konuşmayın. Konuşursanız pişman olabilirsiniz. Öfkenizi yutun. Öfke geçici bir delilik halidir. Bazen susmak en güzelidir. Hoşlanmadığınıza sabretmedikçe hoşlandığınızı elde edemezsiniz. Ve küçük olaylar karşısında sabırlı olamazsanız büyük planlarınızı gerçekleştiremezsiniz. Sevdiğinizi elde edemezseniz elde ettiğinizi sevmeye çalışın. Yarının endişesini bugünden çekmeyin. Her günün kendine yeter endişesi vardır. İnsan haklarını öğrenin. Haksızlığa uğramayın. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini araştırın, okuyun. Şunu bilin ki size söz taşıyan sizden de söz taşır. Her doğruyu her yerde söylemeyin. En iyi kitapları en önce okuyun. Aksi halde hepsini okumanız için fırsat bulamayabilirsiniz. Popüler web siteleri ve yeni çıkan siteleri araştırın, kullanmayı öğrenin. Örneğin YouTube, Sahibinden, Ekşi Sözlük, E-Devlet ve benzeri. Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Bilinçli olun, vatandaşlık haklarınızı öğrenin. Örneğin özel hayatın gizliliği, insanca yaşama hakkı, sosyal güvenlik hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, tüketici hakları gibi. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat her söylediğini düşünür. Önemli kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve hizmetlerini araştırıp öğrenin. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Valilik, Milli Eğitim, TÜBİTAK gibi. Beyaz eşya, mobilya, mutfak aletleri, giyim, elektronik ve benzeri tüm alışverişlerinizde marka seçimine dikkat edin. Araştırın, internetten kullanıcıların yorumlarını okuyun. Kaliteli ve güvenilir markaları tercih edin. Bilin ki cahillik 3 türlüdür. Hiçbir şeyi bilmemek, gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyler bilmek.
Çalışırken sağlığınıza her zaman dikkat edin. Bilin ki birçok insan para kazanmak için önce sağlığını harcıyor, sonra sağlığını geri kazanmak için parasını harcıyor. Bilgi içerikli olan kitaplarınızı bir defa okuduktan sonra atmayın. 3-4 yıl sonra bir kez daha okuyun veya altını çizdiğiniz önemli yerleri zaman zaman okuyun. Çünkü bilgiler tekrar edilmezse unutulur. Bir ile yerleşmeyi düşünüyorsanız öncelikle araştırma yapın. Örneğin ilin iklimi, hava durumu, kaçıncı sırada olduğu, ulaşımı, ekonomik açıdan ne durumda olduğu, gezilecek yerleri ve benzeri. Bir ile gezme amaçlı gidecekseniz öncelikle şunları öğrenin. İlim tanıtım videosunu izleyin. Gezilecek yerleri araştırıp nasıl gidileceğini öğrenin. Şehir içi ulaşım, otobüs, metro, navigasyon, otogar ve havaalanı nerede öğrenin. En iyi restoranları, alışveriş merkezleri nerede bulunur, 15 günlük hava durumu nedir, bunlara dikkat edin. İnternet bankacılığı açtırın, kullanmasını öğrenin. Bunun için öğretici videolar izleyin. Birçok işlerinizi bankaya gitmeden yapabilirsiniz. Örneğin para transferi, elektrik, su, doğalgaz, fatura ödemeleri gibi. E-Devlet hesabı mutlaka açtırın, kullanmayı öğrenin. E-Devlet'ten birçok işlem yapılabilir ve devlet kurumlarına gitmeden birçok belgeye ulaşabilirsiniz. Örneğin iş başvuruları, borç sorgulama, burs başvuruları, randevu alma, nüfus kayıt, sınav başvuruları gibi. Evet arkadaşlar, hayat için önemli tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Bu tavsiyeleri umarım dikkate alır ve özenle hayatınıza uygulamaya çalışırsınız.